Annesi İzmirliymiş, babası İstanbullu. Ula, Hronya. Hronya çok yıllar Evet. yıllar diyor. Küçücük adada gezinirken Tuğçe'yi kaybettik. Deniz pırıl pırıl. Teyzeler ne kadar tatlı ya. Muhtemelen parti için buraya geleceğiz. Gelen turistlerin büyük çoğunluğu genç turistler. Benim ta buralardan böyle denize atlayasım geliyor. Bakar mısınız ne kadar güzel, tipik bir köy evi. Yunan adalarına feribot biletlerinin en popüler adresi Bilet.com sunar. Arkadaşlar daha önce hiç gelmediğim bir Yunan adasından, Donussa'dan herkese selamlar. Burası İkarya ve Naxos arasında küçücük bir ada ve buraya tabii ki yine Gülce ve Tuğçe ile geldim. Ve biz buraya neden geldik biliyor musunuz? Tuğçe Yunan arkadaşlarından Donussa diye bir ada var diye duymuş ve dedik ne var orada? Bilmiyorum dedi. Biz de hiç sorgulamadan geldik. Hep birlikte bir keşfedelim. Keşfedelim. Haydi bakalım. Bir kahveyle başlayalım. Başlayalım. Evet. Burası nüfusu 200 bile olmayan küçücük bir ada. Karşıdaki beyaz evler de adanın merkezi olan Stavros. Ama tüm Yunan adalarında merkeze aynı zamanda Hora deniyor. Yani buraya Hora da diyebiliriz. Kahvaltı için hem şu üst kattaki mekan hem de burası var ama ikisi de şu anda dolu. O yüzden biz de hemen onların ilerisinde şöyle bir taverna var. Oraya oturalım dedik. Tavernada da kahvaltı yapılıyor ve gerçekten buranın tasarımı oradan çok daha iyi. Kızlar nasıl beğendiniz mekanı? Bayıldık. Tam geleneksel bir yer. Fiyatları da söyleyeyim hemen. Biz 2 omlet söyledik ama ekstra yumurta da eklettik. Buralarda bir kafaları karışıyor. Yunanistan'da ekstra bir şey eklettiğinizde ne yazacaklarını bilmiyorlar fiyat olarak. Neyse 2 taze sıkılmış portakal suyu çok güzeldi. 1 kahve, 1 büyük su ve ekmek. Toplamda 26 euro ödedik. Arkadaşlar bu arkamda gördüğünüz plaj Stavros plajı, adanın merkezinin plajı. Ama demin biz orada kahvaltı yaparken buradan çocukların sürekli atladığını gördüm ve deniz pırıl pırıl, Halki'nin denizi kadar güzel. Ben dedim ki kızlara ben burada gireceğim denize. O yüzden mikrofonu ve gözlüğümü hemen veriyorum. Su var ya gerçekten müthiş yani çıkasım gelmedi yarım saat. Şimdi de şurada bir tane şey vardı fırın. Canımız çekmişti ama yumurta yiyelim diye oradan börek almamıştık. Şimdi oradan böreğimizi alacağız. Buradaki kafede oturup kahvemizi içeceğiz. Biraz keyif yapıp başka plajlara gideceğiz. Arkadaşlar o kadar güzel kokular var ki içeride canımız her şeyi istedi ama bugaça alalım dedik krem. Bir de yanında da peynirli börek. Böreklerimizi aldık. Freddo espressomuz. Manzara güzel. Araba sesi yok. O kadar keyifli ki arkadaşlar. İnşallah herkese böyle güzel, huzurlu anlar nasip olur. Bu arada bu fiyatlarını söylemeyi unutmuştum demin. Bir peynirli börek bir de kremalı bugaçaya toplamda 5 euro ödedik. Bu arada kredi kartı neredeyse tüm mekanlarda geçiyor burada. Aklımızda bulunsun. Bu arada börek güzel, kötü desem yalan olur ama Sakız Adası'ndakilerle yarışamaz. Sakız Adası'nda çok daha iyi yapıyorlar bu börekleri. Bugaçanın tadına da Gülce baktı nasıl değil mi? Öteki de güzel, ben kötü demedim. Peynirliyi yedin. Tuğçe ötekine de baktı. Bugaçam daha güzel. Ben de hemen yiyeceğim bakalım. Şimdi başka bir plaja gidiyoruz ama size merkezdeki bu Stavros plajını da göstermek istedim. Birazdan daha yakından da çekeceğim. Burası ince kumlu bir plaj. Bakın herkes şezlongunu, şemsiyesini almış, keyif yapıyor. Denizin içine de şöyle daha yakından bakalım.
Şimdi diğer plaja yürüyoruz. 5-10 dakika yürüyeceğiz galiba ama şu binaların güzelliğine bakar mısınız? Beyaz boyalı. Panjurlar genelde mavi oluyor ama mesela bakın bunda kırmızı ve bahçe duvarlarını taş yapıyorlar genelde. Böyle zambak dikmişler mesela güzelleştirmek için. Hatta burada ayçiçeği falan da var. Yani ben böyle estetik olmayan bir tane bile ada görmedim. Çok zevkliler gerçekten. Arkadaşlar şu manzaranın güzelliğine bakın ya. Bir de bakın tam böyle aşağıda kayalıklar var ya, onların arasında böyle deniz daha da bir turkuaz oluyor, açık renkli. Benim ta buralardan böyle denize atlayasım geliyor. Size de oluyor mu böyle yerlerde böyle hisler? Merak ettim. Plajımız burası. İsmi Kendros. Bakar mısınız suya ya? Yemin ederim buradan gerçekten buraya da atlayasım geldi. Bu plajda hemen arkamızda bir tane taverna var ama onun dışında bir işletme yok. Yani şezlong kiralayamıyorsun. Zaten birçok kişi bakın böyle şemsiyesini ya da gölgelik çadırlarını kendisi getirmiş. Denize bir de yakından bakalım. Renk gerçekten müthiş. Bakın ve pırıl pırıl. Bu adayla ilgili bir konuda dikkatimi çekti. Küçük bir ada burası ama gelen turistlerin büyük çoğunluğu genç turistler. Genelde böyle küçük adalara yaşlılar vesaire daha çok geliyor ama bu adada durum farklı. Gerçekten sevdim adayı. Size mekanın tavernasını göstereyim. Şu an burada yemeyeceğiz ama belki yarın sabah tekrar buraya yüzmeye gelip kahvaltıda yapacağız. Bakın böyle bir yer. Buranın bir de barı da varmış şu sol taraftaki yer ve bu akşam pazar akşamı parti varmış gece 10'da. Muhtemelen parti için buraya geleceğiz. Eve gidip hızlıca üstümüzü başımızı değiştirdik ve Mersin diye küçük bir köy varmış. Orada da çok geleneksel bir taverna var dediler. Akşam yemeği için oraya gideceğiz. Hem de köyü görmüş olacağız. Ama araç kiralamadığımız için, küçük bir ada çünkü, otobüse gideceğiz. Şu an otobüse yetişmeye çalışıyoruz. Son dakika yetiştik otobüse. Bu otobüste gidiliyor. Saat başı kalkıyormuş galiba. Arkadaşlar şimdi geldik. Otobüs bileti 3 euroymuş. Yolda 5 dakika falan sürmedi. Yukarısı acayip rüzgarlıydı. Şimdi aşağı iniyoruz. Manzara nefis. Şu sağ tarafta da Amorgos Adası var. Birkaç sene önce gitmiştik ama YouTube videom yok oradan. Bakar mısınız ne kadar güzel, tipik bir köy evi böyle. Çamaşırlarını asmış burada, artık balıkçı abimi ya da keçilerle uğraşan biri var ve manzarası da süper. Güce nasıl ama manzara? Ay çok güzel, kala kaldım. Değil mi? İzlerken. Ayaklarımızın altında şu evde yaşamak isterdim ben ama. Evet, çok tatlı. Çok güzel ama tabii insan yok. Burası daha böyle gerçekten köy gibi bir köy. Bakar mısınız? Çok mütevazi evler var ama bir de manzaraya bakın. Gerçekten burada insanın ömrü uzar. Gelirken otobüs şoförüyle sohbet ettim biraz. Adanın yerlisiymiş. Dedi ki buranın kış nüfusu resmi olarak 200 civarı olsa da dedi aslında 90 kişi falan yaşıyormuş. Ve dedim bu ne kadarı genç? Yarısı dedi 45 yaş altı, yarısı da 45 yaş üstüymüş ama yazın gördüğünüz gibi çok hareketli ama kışın bayağı bir durağan galiba yaşam. Burada bir de kümes bulduk. Bol bol tavuk var, hatta horoz da var. Horozlar saldırmaz değil mi Gülce? Bu abi de galiba kümesin sahibi, demin geldi bize selam verdi.
tavernamızda. Burası ismi Karavaiki. Bakar mısınız? Bunun da manzara gerçekten şahane görünüyor. Çok keyifli bir mekana da benziyor zaten. Hemen içine de bakalım. Manzaranın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Bir de şey de çok iyi. Tam sevdiğim gibi ahşap masa ve sandalyeler. Tuğçe bizden önce gelip oturmuştu. Nasıl inceledin menüyü? Neler varmış? Çoğunlukla et yemekleri. Aha. Balık da var ama çoğu donmuş. Sen değişik bir şey aklıma takıldı onu söyledin. Güzel soslu bir kalamar yapıyorlar. Tam güveniyoruz senin zevkine. Dönüş otobüsü saat 7.40'daymış. Bir sonraki 10'da diye şimdi ona yetişmeye çalışıyoruz. Neyse ben yediklerimizi sayayım size. Bir tane değişik soslu bir kalamar yedik. Ondan sonra köfte vardı. Bir koyun eti vardı. O bayağı iyiydi. Onun dışında işte bira, şarap, su vesaire derken toplamda 61 euro ödedik. Yani kişi başı 20 euroya gelmiş oldu. Lezzetler çok iyi diyemem. Çok geleneksel bir taverna değilmiş ama manzara vesaire çok keyifli. Sırf onun için gelinir buraya. Şimdi merkeze döndük. Tüm Yunan adalarında olduğu gibi burada da akşamüstü çocuklar sokağa çıkmış. Şurada da gençler böyle voleybol vesaire oynayıp eğleniyor. İnsanların keyfi yerinde görünüyor. Ne kadar güzel. Köyümüzün sokaklarında gezmeye devam. Şurada bankamatiğimiz var. Hemen onun yanında marketimiz var. Burası bakkalımız. Bakalım neler varmış. İçeride Kalispera meyve sebze. Burası manava da benziyor gerçi ama market galiba. Çünkü işte yağlar, makarnalar vesaire yok gibi. Kavunumuz, karpuzumuz her şey satılıyor. Buradaki evler de çok güzel ya. Kalispera. Teyzem güler yüzlü. İnsanlar hep öyle zaten. Şurada begonviller çok güzel açmış. Bu da resmi binaya benziyor. Çok güzel her yerde mimari. Bakın şöyle şu tarz küçücük binalara da bayılıyorum. Şurada ağaçlar vesaire var. Köşeyi dönüyoruz ve burada da bir kilise varmış. Bu da güzel görünüyor. Adamızı keşfetmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar küçücük adada gezinirken Tuğçe'yi kaybettik değil mi? Çok saçma. Bir de telefonda bazı yerlerde edge çektiği için ulaşamıyoruz da kendisine. Neyse o arada ben sana adadan ilk gün izlenimlerini sorayım. Ne düşündün diye. Bu arada ne güzel bir şeymiş bu. Ağaçmış. Evet düşüncelerini alalım. Bir kere şu ilk merkeze girdiğimiz deniz çok güzeldi. Renkler, Değil mi? turkuaz, Kesinlikle. berrak. Kesinlikle. Diğer plajlar aynı şekilde rengi çok güzel. Genç nüfus var. Beklemediğimiz bir şeydi bu bizim. Biraz daha böyle... Şaşırtıcı. Evet. Enerji güzel. Çok güzel, hareketli böyle Hı hı. kafeler. Biraz nostaljik tarafı var. Hani köy falan böyle tam böyle köy Evet. köy dedin ya sen. Hem de modern tarafı da var. İkisinin karması Modern gibi. mekanlarda. Evet. İkisinin karması işte. Ben aslında onu çok seviyorum böyle. Değil mi? İkisini de Kesinlikle. yaşayabiliyorsun. Aynen. Güzel. Beğendik yani. Memnunuz Beğendik. ilk günden. Bakın işte Yunan adalarında bir de şu olaya bayılıyorum gerçekten. Birçok evin böyle küçük balkonu var ve akşamüstleri burada keyif yapıyorlar. Burada çok güzel bir ev var. Demin selam verdiğim teyze galiba. Gerçekten çok güzel. Kalispera. Very nice house. Teyze gelin dedi herhalde. Ela dedi gelin. Kalispera. Orçun. Kalispera. Orçun. Teyzeler ne kadar tatlı ya. Böyle çok güzel. Yes, beautiful. Bakar mısın samimiyete ya? Simirne. İzmir, Simirne, Türkiye. Annesi İzmir'den, mama Simirne. Onun yaya Kriti. Çok tatlılar ya valla. Bize şey getirdi teyze. Efaristo. Bu kurabiye gibi bir şey bakın. Efaristopoli. Το 1941 είμαι γεννημένη. Anlamıyorum ki. Ohi Eleniki. Όχι. Ναι, πολλά Bak. Σας το λέω για να μου φαίνεται κιόλας αφού είσαστε... Kardiya our heart stalk. Εγώ είμαι πολλά χρόνια. Polar Hron. Bunu anladım. Çok yıl diyor. Bunu anladım. Έλα. Bir misafirler daha geldi. Θα σας φέρω και άλλη καρέκλα.
Mama Simirni. Mamma Simirni. Ioanna- Babam di Costantinopoli. Baba Konstantinopoli, mama Simirni. Aa, annesi İzmirliymiş, babası İstanbullu. Böyle hiçbir kelime bilmesek bile anlaşabiliyoruz. Sohbet koyulaştı, misafir sayısı da arttı böyle. Oturduk, dil bilmeden sohbet ediyoruz. Efadistopoli. Yunanca bile bilmeden anlaştık. Nikita, Maria ve Fanny kardeşlermiş. En büyük Nikita, en küçük de Maria imiş. Megalo dediler vesaire. Bir şekilde anlaşabildik ama sağ olsunlar o kadar böyle güler yüzlüler ki çok misafirperverler. Diğer abi gelen az da olsa bir İngilizce biliyor. O da Midilliliymiş. Ayvalık'ın hemen yanında. And how old are you? His age? 93. Oh. And her? 83 yaşında da Maria teyze. Aa 85. Maşallah diyelim. Maşallah very good. Yoanna 85. Oo. 92. 92. Oo maşallah. Hepsi ama çok iyi durumdalar. Hepsine maşallah. Kalinihta, kalispera. Gerçekten çok tatlı değiller miydi ya? Çok tatlı. Ve maşallah yani yaşlarına cidden şaşırdım. 90 küsür. evet. Böyle Çok mutlu olduk evet. ya. Çok iyi hissettirdiler. Yunanlıları gerçekten çok seviyorum. Çok misafirperver oluyorlar ve özellikle yaşlı olanları daha iyi değil mi Evet, yani? evet. Çok çok tatlılar. Onlar da bence mutlu oldu. Bizi gördükleri Evet. için öyle hissettim ben de. Güzel anlar. Evet, çok güzel anlar. İşte bu adalarda bunu da çok seviyorum ben. Böyle hatta böyle anlar olunca adaları daha bir çok seviyorum. Kesinlikle. Arkadaşlar nihayet Tuğçe'yi bulduk. Burada bizsiz bir barda oturmuş. Ama neler neler kaçırdın Tuğçe. Neredeydin? Ha? Şapka yapıyordum kendime. Ne şapkası? Table of Friends. Aa, Table of Finance. Tuğçe'nin bir girişimi, etkinlikler yapıyor. Kendim ailem. Helal olsun. Donussa'da limanın hemen yanında böyle bir bar da var. Biz dün gece çok geç saatte geldik buraya ve o zaman burada bir parti vardı. Bugün ama gideceğimiz olan plajda parti. Gayet güzel, keyifli bir mekan. İsmi de Skanjo Heroes. Arkadaşlar şimdi o şeye yürüyoruz. Oradaki partiye. Yazın ortasındayız. Ağustos'un başı. Kızlar yine tutturdu üşüdük. Evden kıyafet alalım diye. Ya. Bir de şu an burası 23 derece Evet. ve rüzgarlı. Rüzgarlı. Gündüz 23 sıcak derecede diye diye. mont giyiyorum. Gündüz sıcak diye diye başımın etini yediniz. Şimdi de Memnuniyetsizler. Yani yemin ederim şu en ufak bir serinlik dahi yok. Şu havada üşünmez. Beyinlerinde şey yapmışlar. Soğuk 23 derece soğuk. Bence ondan Yapmadım. Soğuk kaç derece acaba diye baktım 23 derece. Kendimi onaylamıyorum. sizce yaz akşamlarında üşünür mü? Bakın ben böyle bunaldım böyle esinti. sen uzun kollu gömlek, bir de Uzun kollu mu? Her yerim açık. Bana hatta ayıplıyorlar düğmemi aşağılara kadar açıyorum diye. Tişörtle geziyorsun. Öğrettim kendime. Darısı sizin başınıza inşallah. Candy Road Beach Bar'a geldik. Kalabalıklaşmaya başlamış bile. Ortama bir de yakından bakalım. Böyle. Arkadaşlar günaydın, kahvaltı için merkeze geldik. Bizim evimiz şu taraflarda. Böyle son dakika tuttuk, 7-8 dakika yürümemiz gerekiyor, anlatacağım onu da. Ama güne başlamadan önce sizden bir ricam var. Abone sayım 93.000'i geçti, 100.000'e çok az kaldı. Eğer henüz abone değilseniz abone olursanız, eğer siz aboneyseniz de bir eşinizi dostunuzu abone yaparsanız çok mutlu olurum. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanız ve yorum yapmanız da gerçekten benim için çok değerli, kıymetli olur. Desteğiniz için teşekkür ederim. Kahvaltı mekanımız burası. Fırının ikinci katında çok da güzel bir manzarası var ve bizim kızlar çok güzel bir masa bulmuşlar. Bakar mısınız? Çok keyifli.
Fiyatları da söylüyorum hemen. Ben çırpılmış yumurta söyledim böyle yumuşak ekmek üzerine. O 9 euroydu. Bir de portakal suyum var. Bu da 4 euro. Bugün ilk denizimizi Stavros plajında yapalım dedik. Bu sefer ama kıyıdan gireceğiz ve su yine pırıl pırıl. Bakar mısınız şuna? Havlularımızı kuma serip kendimizi serin sulara atıyoruz. Tuğçe girdi bile. Nasıl, güzel mi? Soğuk mu? Sana soğuk. Yunan adalarına daha önce hiç gelmeyenler sanıyor ki biz buraya sadece ucuz diye geliyoruz. Alakası yok. Benim en sevdiğim yanı, bakın bu sakinlik, huzur, telaşsızlık, araba sesi yok. Ondan sonra garip mafyatik tipler yok. Böyle huzur içindeyiz. Kahvemi içiyorum burada. Gittim fırından da işte bugaçamı aldım yine. Böyle keyif yapabiliyorsunuz yani, huzur dolu. En çok bunu seviyorum. Bizde 80'lerde 90'larda olan ama artık hiç kalmayan bir his bu. Bu his için geliyoruz diyebilirim bak. Ucuzluğundan ziyade bu hisler için geliyoruz. Biz yine denize gelmiştik. Yarım saattir denize giriyorduk. Kocaman bir gemi geldi. Gelince de dedim ki size buraya ulaşımı da anlatayım. Biz şimdi arkadaşlar buraya İstanbulya adasından geldik. Oradan direkt feribot vardı. Şanslıydık o yüzden. Ama onun dışında Naxos'tan var, Amorgos'tan var. Galiba Atina'dan da olabilir ama emin değilim. Bunun için böyle girip tek tek bakmanız gerekiyor. Hangi adadan buraya feribot var diye ve her senede değişebiliyor bu. Biz buraya İstanbulya'dan yani Astipalya'dan buraya feribot biletine sadece 13,5 euro ödedik. Buradan da başka bir küçük adaya gideceğiz buranın yakınlarındaki. Oraya da mesela 8 ya da 8,5 euro filandı. Çok ucuz olabiliyor yakınlardaki adalara. Ama dediğim gibi en kolay geliş buraya Naxos üzerinden oluyor. Vize konusunu da hemen anlatayım. Yunanistan'a giriş yapabilmek için Schengen vizemizin olması gerekiyor. Ama yeşil pasaportunuz varsa vizesiz de giriş yapabilirsiniz. Kapıda vize ise maalesef bu adada geçerli değil. Şimdi yine Kendiros plajına geldik ama denize girmek için değil, buranın tavernasında bir şeyler yiyeceğiz ve buradan da otobüs kalkıyormuş, Livadi plajına gideceğiz. Yemeğimiz biraz geç geldiği için otobüsü kaçırdık. O yüzden Livadi plajına gidemiyoruz ama aklınızda bulunsun, öyle bir plaj da var. Neyse biz neler sipariş ettik? 3 adet kolyoz balığı, yanında Yunan salatası, yengeçli bir meze, bir de incirli peynirli bir meze söyledik. Tabii ki yine suyumuz da vardı. Toplamda 57 euro ödedik. Yani kişi başı 19 euro oldu. Özellikle balık, kolyoz balığı çok uygun fiyatlı. 2 adet balık var içinde ve sadece 10 euro ve protein açısından da çok zengin. Sporcuların tercih ettiği bir balık. Burada bizim evin hemen yukarısında bir keçi çiftliği var. Abi de tam şu anda keçilerini saldı. Allah'ım şu yavrunun güzelliğe bakın. Şu yavruya bak. Çok sevimli. Aman boyun atıyorlar. Kalispera. Kalispera. Evde üstümüzü başımızı değiştirdik ve merkeze yürüdük. Hatta varmak üzereyiz. Size de şu konaklama konusunu anlatayım dedim. Bu küçük adalara geleceğiniz zaman Booking.com ya da Airbnb gibi sitelerde çoğu işletme çıkmıyor. O yüzden ya Google haritalardan bakıp telefon edip rezervasyon yapmanız gerekiyor ya da bizim yaptığımız gibi son dakika gelince bulmanız gerekiyor. Ama Ağustos ayı arkadaşlar çok riskli. Biz bu riski göze aldık. Gerekirse plajda vesaire yatarız diye düşündük. Ama çok şükür ki bulabildik ve feribotumuz çok geç geldi bizim. Gece saat
12 filandı. Buradaki işletmelerden birkaçına girip sorduk ve bir tanesinde çok şükür bulduk. Arnavut bir çocuk yardımcı oldu. Yine buradaki bir Arnavut birisinin evini tuttuk ama biraz şehir dışında işte. Şehir dışı dediğim 7-8 dakika yürümemiz gerekiyor. Aslında çok güzel yeni bir yapı ama önünde böyle elektrik santrali gibi bir şey var. O yüzden manzara kötü, çevre düzenlemesi pek yok. Ama binanın kendisi güzel. Normalde işte önce 120 euro dedi. Sonra 3 gece kalacağız deyince 90 euroya düştü. Sonra biraz daha düştü. 3 gece için 3 kişi toplam 250 euro ödedik. Yani kişi başı 83 euroya kalmış olduk. Ama hiçbir iletişim bilgisi vesaire yok. Çünkü o gün tanıştık. Ondan sonra ödememizi yaptık ve 2 gecedir kalıyoruz. Bu gece de 3. ve son gecemiz. Bunu da anlatayım dedim. Bu şekilde bulabiliyorsunuz konaklama. Bu şehir merkezindeki plaj da akşamüstleri daha bir keyifli oluyor gibi. Hem gençler hem aileler vesaire buraya gelip denizin tadını çıkarıyor. Adanın sokaklarını keşfetmeye devam edelim dedik. Bu arada arkamda o şey var, kilise, oradan ayin sesleri geliyor. Kızlar onları kaybettiğim zaman dondurma almışlar bensiz. Yiyorlar afiyetle. Size afiyet olsun. Bakın burada da sokaklar yine çok güzel ve keyifli. Yine tabii ki kedi var. Bakın buralar daha bir yeşil. Ada kurak ama diğer adalarda olduğu gibi ağaç dikilebilen yerlere ağaç mutlaka dikmişler. Vallahi bakın şu evin de terası, balkon çok güzel. Zaten burada inanılmaz keyifli. Bütün teraslar, balkonlar en sevdiğim şey. Arkaya kadar da bayağı gidiyormuş. Burada galiba butik var bir tane böyle. Şu arkadaki ev de güzelmiş. Bakar mısın? Hem bu mavi şey olan boyalı hem de bunun da bahçesi bayağı güzel ya. Yani her bir eve insan böyle hayranlıkla bakıyor. Tuğçe, bugün artık Donussa'da, Türkçesiyle Hacılar Köyü'nde son günümüz ve ikinci günümüz aynı zamanda. Ne düşündün bu adayla ilgili? Öncelikle burası gayet küçük. Ne bir eczane var ne bir araba kiralama yeri var. Tuğçe aradı bulamadı eczane. Hiçbir yer yokmuş. Evet. Böyle kendi halinde hala çok turistleşmemiş. Zaten 3 tane plaj var gidilecek. Fazla da bir yere gidemiyorsunuz açıkçası. Buraya böyle sakinlemeye, fazla bir beklentin olmadan geleceğin, turistten uzak, Görkem kafe dinlemelik. Huzur ve deniz isteyenler için gibi Evet, böyle diyebiliriz. kendi içinde korunarak kalmış çok lokal bir Yunan adası. Değil mi? Sevdin mi? Senin videondan sonra bozulacağını düşünüyorum. Hayır. Ulaşım zor olduğu için o kadar bir kalabalıklaşacağını düşünmüyorum ben. Halki gibi değil yani. Hiç Türk görmediğim tek ada burasıydı. Evet ama İtalyanlar var. %60-70 yine Yunan turist. Kalan %10-15 İtalyandır. Evet, çok Yunan turist var. Evet. Çok turist gelmemiş yani. Evet, güzel bir ada yani. Güzel, sevdim. Yemekler konusunda beklentimin çok altındaydı. Beklentini niye yüksek tutmuştun burası için? Çünkü daha küçük, hani böyle balık yeriz taze taze, çok lezzetlidir. Buradan topluyorlardır her şeyi. Sebebi ne sebzeleri. bence biliyor musun? Hepsi Naxos'tan geliyor, hepsi dondurulmuş. Bir de çalışanların çoğu Atina'dan falan gelen insanlar, mekanlardaki böyle yerel insan ben pek görmedim. Nereye geldi? Onunla ilgili. Neyse, teşekkür ediyoruz fikirlerin için. Bakın burada da böyle eski tipik bir köy evi. Şu da tahminimce tuvaleti eski bizdeki köy evlerinde olduğu gibi. Ve buradan da deniz manzarası çok güzel. Sokakta oturanlar kaçpera. Maria teyzeler. Nikita, hello. Kalispera. Tikane. Kala Efaristo. Oraya kaktüs. Ναι, είναι ωραίο, αλλά πώς δεν μπορώ να τα μαζέψω. Εγώ γριά πια, γριά. Όλο με πέτρα. Petra taş ev. Ναι, πέτρα. Έτσι αυτό και μετά το σοβάτιζαν. Hı. Εδώ αμένα το δικό μου απάνω. O da taş ev. O senin ev. Μαμά, Mama, παπάς, papa. αδέρφια. Kardeş anne babalar herhalde. Maria, Nikita, you. Όχι, Νικήτα ξαδέρφια. Nikita. Ξαδέρφια. Tamam. Τα παιδιά συγγενείς. Συγγενείς. Δεν μπορώ να το πω. Dün 9 kardeş izlemişlerdi ya. Bir kardeşleri daha. Γιατί πέφτουν οι πέτρες, μην την κρατάς από Hı hı. Dokunmayı mı? Θα πέσουνε, θα σε χτυπήσουνε. Αυτό πρέπει να βολιστεί άλλο να χτιστεί. Πολύ παλιοχτισμένο. Πολλά χρόνια. Hronya çok yıllar diyor. Çok eski diyor bence. Γερμανοί τότε, εδώ μέσα Γερμανοί. Τα Λα- καράβια βουλιάξαν κάτω εκεί πίσω. Εγώ μικρό. Ego küçükken. Και φοβήθηκα, τους Άγγλους σκοτώσανε. Hı hı.
Οι Γερμανοί. Πίσω, 2 καράβια, 2. Ναι. Πήγατε στον κέντρο. Kendiro, yes, plaj. Paralia Kendiro gittik. Εκεί είναι το καράβι, μέσα στη θάλασσα. Στη θάλασσα μέσα. Talasa denizi güzel. Talasa deniz. Efaristo. Bak gerçekten şurada en güzel anlar buranın yerlisi, yaşlı insanlarla muhabbet ettiğimiz anlar değil mi? Ya bir de ben genel olarak da yaşlarla muhabbet etmeyi çok seviyorum. Çünkü böyle konuşacak birine, onları dinleyecek birilerine ihtiyaçları oluyor. Evet. Ve teyze bize anlattı da anlattı anlamasak bile. Çünkü hani birilerinin... İyi hissettiriyor Evet, onları. iyi hissettiriyor. Yaşanmışlıkları var. Onları anlatmak istiyor doğal olarak. Sıkılıyorlar belki günlük hayatlarında. Böyle Evet. farklı biri görünce de konuşmak istiyorlar. Aynen öyle. Bak bize de iyi geliyor ama. Bize de iyi geliyor. Ben çok seviyorum. Özellikle böyle 80 yaş üstü insanlarla sohbet Evet. etmeyi. Öyle mutlu olduk yine. Neyse gezmeye devam edelim. Burada yine keyifli bir teras. Kalispera. Şurada da yine güzel bir mekan var. Gülce aslında buraya oturmaya da gelebiliriz bir ara. Değil mi? Dün geçmiştik buradan galiba ama daha aydınlık olunca daha bir hoşuma gitti. Akşam yemeğine de dün yanından 2 defa geçip beğendiğimiz bu mekana geliyoruz. İsmi Avli. İnşallah lezzetler de güzeldir çünkü mekan dün önden geçerken hoşumuza gitti. Hemen göstereyim size de. Bakın böyle yine deniz manzaralı şık bir taverna. Yemeğimiz şimdi bitti arkadaşlar. Donusa'da yediğimiz en iyi yemekler kesinlikle buradaydı değil mi Gülce? Tuğçe bir şey yemedi diyette olduğu için Ama yine. tattım. Beğendin mi? Çok beğendim. Değil mi? En güzelleri burası. Neler yedik? Deniz ürünlü orzo yedik. Arpa şehriyesi oluyor değil mi o? Bayağı iyiydi. 19,5 euroydu sanırım. Kalamar yine çok iyiydi. Taze taze. O da 14 euro. Bir de Dakos'a benzeyen bir salata yedik. O da 10 euroydu. Bence bu kadar şık bir restorana göre fiyatlar gayet iyi. Arkadaşlar günaydın. Birazdan feribota binip başka bir küçük adaya gidiyoruz biz. Ama inşallah bu videoda size bu Donussa'nın sakinliğini, huzurunu mümkün olduğunca yansıtabilmişimdir. Çünkü artık bunlar bizim ülkemizde böyle özlediğimiz duygular. En küçük sahil kasabalarında bile böyle işletmesiz denize girebilecek yer yok. Böyle işletme sahipleri mafyatik tipler olabiliyor vesaire vesaire. Neyse bu videomu beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Ayrıca abone olmanız ve yorum yapmanız beni çok motive eder. Desteğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.